Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere aslında bir laboratuvar görevi olan menü dizaynı hakkında tekrar bir detaylı bir anlatım yapacağım. Ve aşama aşama tek tek neyi nasıl yaptığımızı açıklayarak aslında sizin için de güzel bir şey oluşmaya çalışsam kaynak. Böyle ekran paylaşımını başlatayım. Şunu şöyle aldık. Şimdi öncelikle zaten ilk Unity'yi açtığımızda böyle bir şeyle karşılaşıyoruz sahneyle. Unity'yi açtıktan sonra. Sonra şunu yapmamız gerekiyor. En başta şu sahneye sağ tıkla tıklayıp ya da artı butonuna basarak UI kısmından bir şey eklememiz gerekiyor. Buton. Tabii bir start menü yapacağımız için buton önemli oluyor. Ama isterseniz şundan başlayayım. Canvas. Canvas dediğimiz o game objesi user interface dediğimiz arayüzle ilgili görüntüleri renderlamaya göstermeye yarayan bir game objesi. Canvas objesi olmadığı sürece e, 3D ya da 2D bir oyunda butonlar menüler yapmanız mümkün olmuyor. 2D'de sprite ekleyerek yani nasıl desem 2D şekiller renderlanacak şeyleri ekleyerek yapabilirsiniz. Ama o zaman butonları fonksiyonel kullanmanız pek mümkün olmuyor. O yüzden Canvas kullanmanız gerekiyor. Ve Canvas'ta şöyle bir sıralama oluşturdum anlatım için. Birinci sorumuz şu: nasıl her ekrana uygun bir şekilde bunu dizayn edebilirim? Sonuçta Canvas değerini şurada değiştirdiğiniz zaman Canvas'taki objeler yer değiştirecektir. Bunu düzgün bir hale getirmeye çalışıyorum. Onun için Canvas'a geldiğim zaman Canvas objesine tıklayınca şöyle bir şey buluyorum. Şöyle bir Ege ekranla karşılaşıyorum. Şeyin de yer aldığı aslında e, hiyerarşi, burası hiyerarşi diyoruz. Burası Game Object'in inspector kısmı. Buraya geldiğimiz zaman Screen Canvas Game komponentinin altında şöyle bir Screen Space kısmı var. Burada kamerayı seçiyorum ve halihazırda bulunan kameramı buraya ekliyorum. Daha sonra buraya geldiğim zaman Scale with Screen Size var. Yani bu şu demek: ekran boyutuna göre büyük ya da küçük demek. Bunu genel bir ekran şeyine 1920-1080 bunu nasıl bir oyun dizayn edecekseniz, yani bu yatayda oynanacak bir oyundan bahsediyorum. Yani masaüstü uygun bir şekilde ama mobilde oynanacak bir oyun için dizayn edebilirsiniz. Bunun için girdiğiniz boyutlar önemli oluyor. Kare bir şeyse ona göre girebilirsiniz ama bu standart olarak ben bunu giriyorum. Buradaki değeri de 0,5'e almak güzel oluyor. Yani bu değer de şunu yapıyor aslında: büyütürken genişlik ve yükseklik üzerinden büyütüyor. Sıfırda olduğu zaman tamamen genişlik üzerinden, birde olduğu zaman tamamen yükseklik üzerinden boyutlandırıyor. Bunu kullanımınıza göre değiştirebilirsiniz. Burada başka bir şey değiştirmeyeceğiz eğer. Sonra sahnemize geldiğimizde şuraya sağ tık yapıyorum ya da yine artıya da basabilirim. Sağ tık yaptığım zaman şu ekran geliyor. Buraya bir buton ekliyorum. Ve şu an elimizde bir buton var. İkinci aşama olan şeyi yapıyorum aslında, UI tasarımını. Buton var. Canvas'ın ayarları ayrı. Buton şu an tam merkezde duruyor. Center'da olduğu için. Ancak ben bir tane buton eklemeyeceğim. Birden fazla buton ekleyeceğim. O yüzden bunu bu şekilde yapmayacağız. Sağ tık yapıp Create Empty diyorum. Boş bir game objesi oluşturup bunun adını Buttons yapacağım. Butonlardan. Butonların hepsini bunun altına atacağım ve bunu aslında istediğim bir boyutta büyütmek istiyorum. Şöyle bir boyuta getiriyorum rastgele bir şekilde ve sonra bunu düzenleyebilirim. 800 ile 600 gibi bir boyuta endekslemiş oluyorum bunu. Sonra bunun üstüne bir tane komponent ekleyeceğim. Vertical Layout Group. Bu şunu yapıyor: eklediğimiz objeleri e, yatay düzlemde sıralıyor. Yani nasıl desem, ölçüne göre yerleştiriyor. Merkeze oturtuyor. Sağa sola, yani güzel bir UI dizaynı oluşturuyor. Tekrar gelip buton ekliyorum. Butonun üzerinde iki farklı şey var. Bir buton denilen bir obje var. Bu buton objesinin üstünde buton komponenti sayesinde buton işlevi görebiliyor. Tekste geldiğimiz zaman da text kısmı da burada butonun içindeki yazacağımız yazıyı belirliyor. Buraya mesela başlat diyorum. Başla. Başlat butonu. Bunu da adını başlat butonu değiştireceğim.
Bu şekilde. Şimdi bunu çoğaltıyorum. Bunun için şunu yapıyorum. Kontrol D. Kontrol double cat yapınca yani kontrol D'yi kullanınca çoğalıyor. Bunun adı da ayarlar butonu olsun. Bu şekilde. Şunları da şuraya tıklayıp Command Shift yaparak şöyle merkeze alıyorum. O zaten normalde merkeze sıralıyor. Bunun da adını ayarlar demiştik. Şuraya geldiğimiz zaman da bunu ayarlar olarak değiştiriyorum. Sonra bir tane daha bunu da Ctrl C, Ctrl V ile yapıyorum. Ya da sağ tık yaptığınız zaman copy paste yapabilirsiniz. Geldim. Buna da kapat diyorum. Ve ismini de kapat olarak değiştiriyorum. Bu şekilde aslında bir dizayna oturtmuş olduk. Ama biraz büyük görünüyor. Bunu biraz daha küçülteceğim. Weight'ini 400 yapacağım. O zaten kendi kendine o otomatik ayarlıyor ve şu an tam sahnenin ortasında aslında. Bunu şöyle yapalım. Tam sahnenin ortasında görüyoruz. Bu spacing'de istersek objeler dip dip oluyorsa bunun içine bir değer verdiğimizde bu değer kadar aralarında boşluk bırakması sağlıyor ki zaten şu an arasında yeterince boşluk olduğu için bunu fark edemiyoruz. Şu anda da nasıl UI tasarım yapacağımızı gördük. Şimdi aslında geleceğiz. Kodlama kısmına geleceğiz. Şuraya bir tane test yazıyorum. Bu aslında bir yaptığım önce bir projenin üzerine inşa ediyorum. Şurada bu ekranda sağ tık yapıp create dedikten sonra C# script'i görüyorum. Tıklıyorum ve adını diyorum ki menü controller. Buna herhangi bir isim verebilirsiniz ama isimde Türkçe karakterler yer almasın. Yeterli. Bunun ismini sonradan değiştirmemiz mümkün değil. Bunun ismini değiştirirsek şuraya class ismini değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi yüzüstü açıldığı zaman sana daha detaylı göstereceğim. Açıldı. Burada geldim. Menü kontrol sonu burada. Burada yazdığım iki tane tas var. Sahne geçişleri, menü kapatıp açma ve aslında oyunu kapatma diye kullanacağım birinde. Şöyle yapacağız. Bunlara ihtiyacım yok. Public yani aslında her yerden erişilebilir bir şey olsun. Void. Void demek dönüşü olmayan. Yani void yazmanız lazım en başlarda ama atıyorum bir fonksiyon yazdık ve bize bir sayısal değer verecekse onun için farklı bir şey yazıyoruz. Buraya geldim ve diyorum ki şu an kullanacağım diye eski fonksiyon isimleri Türkçe anlatım için. Bunları ama normalde İngilizce kullanmanızı tavsiye ederim. Açtım ve buna diyorum ki Scene Manager. Çünkü burada bir şey yapacağım. Sahne geçişi yapacağım. Scene Manager Unit'teki sahne geçişlerini yöneten sistemin adı, sınıfın adı. Load Scene diyorum. Scene Manager tekrardan Get Active Scene, Build Index artı 1. Şöyle biraz büyüteyim. Çok kalıyorum. Bu şuna yarıyor. Scene Manager diyoruz ki bana yeni bir sahne yükle. Ve sahne yüklerken de bulunduğum sahnenin build indeksinin bir üstündeki sahne yükle istiyorum. Bu build indeks de şu. Şuraya geldiğim zaman build settings'e. Şurada yazan aslında. Sıfır yazıyor şu an mesela. Ben sahnemi buraya ekleyeceğim şimdi. Tekrar geldim. Bu sahneyi siliyorum. Bunu ekledim ve bunu ekledim. Sıfır bulunduğumuz objenin indeksi bir de ona artı bir ekleyip bir sonraki sahneye geçiyorum. Oradaki sıraya koyduğum bir sonraki sahneye erişeceğim. Bu şekilde çalışacak. Bu diğeri de public void ayarlar butonu diyorum. Bir tane de oluşturayım.
public void kapat butonu diye. Kapat butonunun adı şu. Sadece bunu yazacaksınız. Application quit. Bu editör modda, yani çıktı almadan, boot almadan önce bastığınızda çalışmaz. Yani editörü kapatmaz. Ama oyun esnasında basarsanız oyundan çıkar. Oyunun kapatma butonu bu şekilde yazılıyor. Farklı bir yazılımı yok. Ayarlar butonunda da şunu yapmam gerekiyor. Bir tane daha şey oluşturacağım. Canvas. Yani bir tane daha Game Object oluşturacağım. Şunu önce şuradan gelip şuraya basınca, şu inspector kısmına, tikli kısma basınca burası kapanacak. Create empty diyorum. Ve buna diyorum ki ayarlar. Buraya geldim. Tekrar bunun da boyutunu bununla aynı yapacağım. 800 ve 400. Ve buraya bir ses kısıp açma ilgili sadece bir tane slider ekleyeceğim. Bu slider'ın çalışması gerekmiyor bu aşama için. Slider ekliyorum. Biraz küçük görünüyor. Boyutunu büyüteceğim. UI'de herhangi bir şeyin boyutunu değiştirirken şunu kullanmayın. Şunu kullanın. UI'nin daha güzel görünmesi adına gerekli olan bir şey. Height'ını da 120 yapalım. Çok oldu. 100 yapalım. Bu şekilde görünüyor. Bir saniye. 480. Böyle. Bu zaten slider'ı da açtığım zaman şöyle kullanabiliyorum. Şu an bu kadar basit bir şekilde yeterli. Ama üstüne bir de şey yazalım. Text yazalım. Text Message Pro. Ses düzeyi diyorum. Bu şekilde sadece. Bir de bunun altına bir buton daha koyacağım ki diğer sahneye geçebileyim diye. UI buton Text Message Pro. Bunun da adına şey yazacağım. Geri. Geri butonu. Bu şekilde aslında burada bizden yapmış olduk. Burada tekrar şey ayarı yapmadım. Canvas ayarı zaten aynı Canvas kullanıyorum. Yeni Canvas eklediğinizde bu ayar yapmanız lazım. Zaten bunlar aynı Canvas hiyerarşisinin altında olduğu için düzgün bir şekilde ilk yaptığımız ayarda çalışacaktır. Buraya bu şekilde oturttuktan sonra sadece bu kadar ihtiyacım var. Kapattım. Şunu açalım tekrar. Şöyle kapattım. Buton kısmına geldim. Tekrar açtım. Ve buradaki koda bir de şey ekleyeceğim. Public void geri butonu diye bir buton ekliyorum. Ve diyorum ki bunu da oraya atayacağım. Peki ben bu sahneyi nasıl kapatıp diğer sahneyi nasıl açacağım? Geri oraya kapatıp burayı nasıl açacağım? Onun için şunu yapıyorum. Public game object buton diyorum. Butonlar. Public game object ayarlar diyorum. Buradaki mesele şu. Şu işlemi yaptıracağım koda. Bunu kapattıracağım. Bunu açtıracağım. Bunu kapattıracağım. Bunu açtıracağım. O yüzden bana referans olacak game objeleri belirlemem gerekiyor. Yani hangi objeyi ben kapatıp açacağım? Bunu görmem lazım. Ayarlar butonunda şunu yapacağız. Butonları set aktif, yani kapalı, false yap. Yani kapat. Ayarları set aktif, true yap. Yani aç. False ve true 1 ve 0 aslında doğru ve yanlış üzerinden gidiyor. Şu da zaten böyle bir şey. Doğru, bu yanlış, doğru. Hani mantık bu. Bu bir, bu sıfır. Tamam, bunun üzerine çalışan bir mantığı var aslında. Basit bir mantıkla çalışıyor. Burayı da hallettikten sonra, şu ikisini yazdıktan sonra butonlarım, şunu değiştirmem gerekiyor. Bunları, çünkü bu butonda butonları açıp ayarlar kısmını kapatacağım. Bu şekilde aslında şeyi tamamlamış oldum.
Kodlama kısmını tamamlamış oldum. Buraya bir tane şey ekleyelim. Controller diye yazalım. Script'i yani kodu üzerine atacağımız şey. Attım. Bu benden bir şey bekliyor. Butonlar objesi ve ayarlar objesi bekliyor. Butonlar objesini attım. Ayarlar objesini attım. Sonradan butonlara bu fonksiyonları tanımlamam gerekiyor. Bunlara bu fonksiyonu bak tanımlamam için. Geldiğimiz zaman butonlarda başlat butona tıklayınca herhangi bir butona buton komponenti adı on click diye bir event var. Event dediğimiz şey olaylar. Yani tıkladığımda hangi olay gerçekleşecek? Bunun üzerine çalışıyor. Tıklıyorum. Geliyorum diyorum ki controller buraya sürüklüyorum. Çünkü script'i bunun içine attım. Şu kodu buraya attım. Bunu da buraya tanımlıyorum. Sonra burada menü controller kısmından bunun adı neydi? Başlat butonu. Seçtim. Burada şunu da demiş oldum buraya. Bu buna tıklama olayı gerçekleşti. Yani buna tıkladığım zaman şunun içinde bulunan bu script'i, bu sınıfı al. Yani aslında bunu çek ve bunun içerideki şu fonksiyonu çalıştır. Bu yaptığım işlem bu anlama geliyor. Ayarlara geliyorum. Tekrar yine buton kısmı altında on click'e geldim. Tekrar kontrolü atıyorum. Ve diyorum ki ayarlar butonu. Buna dedim ki gel bu butona tıklandığı zaman ayarla butonuna kontrolöre gel. Bunun içindeki ayarla butonu fonksiyonu çalıştır. Tekrar burada butonlar klasörü, butonlar komponenti altında kontrolörü sürükledim. Kapat butonunu seçiyorum. Seçtim. Burada da ayarların içinde geri butonuna geldim. Yine aynı mantıkla kontrolör ekledim. Ve dedim ki geri butonu. Bu şekilde bu fonksiyonları tamamlamış olduk. Şu an menümüz aslında fonksiyonunu kazanmış oldu. Bunu da şöyle bir ufak bir şekilde göstereyim. Ayarlara bastım. Buraya geldim. Ses ile ilgili bir şey var. Geri döndüm. Kapat dedim. Bir şey de olmayacak çünkü editör moddayız. Başlat deyince bir diğer sahneye geçeceğiz. Diğer sahneye geldik. Bu şekilde aslında nasıl ekrana uygun olur? Şuradaki ayarlardan hem screen space'i kamera olarak seçtim. Main kameraya buraya atadım. Şurada bulunanı. Sürükle bırakma yöntemiyle buraya bıraktım. Sonra bu Canvas Scaler komponenti altında Scale with Screen Size'ı seçtim. Buna bir 1920-1080 gibi bir universal yani uluslararası bir değer verdim. Ee, Dünya genelinde kabul görmüş. Şuraya 0.5 yazdım. Bunun sebebi şuydu. Ekranı büyütürken hem genişletsin hem de yükselsin istedim. Yani hem bir genişliğine hem yüksekliğiyle oynasın istedim. Butonlar kısmına geldim. Burada bir vertical layout grubu oluşturdum. Bunun amacı objeleri yatay düzlemde düzgün bir şekilde yerleştirsin istedim. Daha sonra bunun altına butonlar ekledim. Butonlara tek tek buradaki fonksiyonları tamamladım. Bu şekilde UI'yi tamamlamış olduk. UI tasarımı, sahne geçişleri, menü kapatıp açma, ses kısmı açmayı tamamlamış olduk. Şu an geriye kalan ses ekleme, UI güzelleştirme. Bu kısımları anlattıktan sonra aslında bu konumuz tamamlamış olacak. Diyorum ki ses ekleme için click sound pre dedim. Geldiğin zaman şurada mesela ücret şey var. Şu sesi indirdim. Burada artık ses açtım. Şurada testin içine atıyorum. Attığınız yerin çok bir önemi yok. Sadece bulabilin. Atadım. Ses şu an burada. Tamam. Ondan sonra şunu da ekleyeceğiz. Bir de UI güzelleştirme dedik. Diyoruz ki Game UI Free diyoruz. Böyle aslında birçok şey çıkıyor. Ben en çok buradan faydalanıyorum çünkü ücretsiz olduğu için. Bunları ben şu an hızlı olması seçiyorum. Siz tekrar diğerini alıp düzenleyebilirsiniz. Sadece bir iki resim ekleyeceğim ben. Böyle seçeyim. İndiriyorum.
Photoshop'ta açıyorum JPEG olarak. Sadece bundan bir parça kesip ve hepsine aynı buton yapacağım. Daha sonraki aşamalar tek tek size aslında nasıl olacağını anlatırım. Ama orası biraz daha detaya giriyor. Başlangıçta bu kadar bilmeniz yeterli. Bu bile şu an fazla bir işlem Photoshop'ta kesme yapmam. Sadece size nasıl olacağını göstermek için burada küçük bir objeyi kesmem gerekiyor. Normalde bunların hiçbir ihtiyacınız yok. Zaten asset indirdiğinizde, package indirdiğinizde zaten bunlar o şekilde gelir. Arka planı siliyorum. Bu şekilde. Tekrar düzgün bir kırpma yapıyorum. Yoksa öyle oturttuğumda güzel görünmez. Şöyle bir şekilde kırptım. Kaydediyorum masa üstüne. Kaydettim. Unity'ye de geldim. Masa üstünden sürükleme götürüyorum. Bunu da ekledim. Şimdi şöyle yapacağız. Butonlarda her bir butonda image dediğimiz bir komponent yer alıyor. Bu komponentin üzerine şunu sürükleyip bırakıyorum. Ve bu buton aslında bu şekli almış oluyor. Bu buton aslında düzgün görünmesi için de boyutlandırmayı güzel yapmamız gerekiyor. Bunu aslında küçültüp büyütebilirsiniz. Ama 160'ı 50 düzgün bir görüntü veriyor gibi geldi bana. Çünkü şekliniz biraz daha nasıl desem şunların daha farklı bir dikdörtgen bir şey olduğu için çizgen olduğu için böyle. Üzerindeki yazılar güzel durmadı. Yazı rengini de şöyle değiştiriyorum. Hepsini beyaz yapacağım. Buraya geldiğimde tekstin üzerinde Text Mesh Pro'nun altında Vertex Color diye bir kısım var. Onların hepsini beyaz yapıyorum. Şunu da değiştiriyorum. Ve geldim. Vertex Color'ı çektim. Bu şekilde UI'yi güzelleştirmiş oldum. Şimdi geriye kaldı ses kısmı. Ses kısmında şöyle yapacağız. Bir tane boş obje ekliyoruz. Yani create empty diyerek sağ tık yapıp create empty. En başta bir ses seçiyoruz. Buna diyoruz ki ses. Şunu sürükleyip bırakıyoruz. Şunu kapatıyoruz. Başlangıçta çalmasını istemiyorum. Bu play on awake oyun başlattığı anda çal demek. Onu istemiyorum. Bu kısma geldim. Buraya diyorum ki public. Bu komponentin adını yazıyorum. AIDA source lazım çünkü bana. Zaten çağırdığınız komponentler isimle çağırıyoruz. AIDA source ses diye ekliyorum. Ve diyorum ki her butona basıldığında ses nokta play sound diye bir ses nokta play. Yani eklediğim sesi, eklediğim AIDA source'u oynat. Hepsinde bunu seçiyorum. Bu şekilde yapmış olduk. Sesi de açtım. Kontrole geldim. Sesi buraya ekledim. AIDA source'umuzu artık burada işlev olarak görebiliyoruz. Tıkladım. Başladı oyunum. Sesi açıyorum. Şu an ses çalıştı ama muhtemelen oraya gelmemiştir. Şöyle bir ses gelecek normalde. Tık diye çok kısık bir ses aslında. Ama ses geliyor. Kısık da olsa. Şu an güzel geldi. Bu şekilde çalışıyor. Ve sesi eklemeyi de bu şekilde yapmış olduk. Aslında sesi her olay oluştuğunda çaldık. Yani butona her basında çaldık. Bu şekilde bunun da çalışmasını sağlamış olduk. Buradaki yapılması gereken UI tasarımı, her ekrana uyumluluk, sahne geçişlerini yaptık. Menü kapatıp açmayı yaptık. Son bir kez üzerinden geçip şeye sonlandıracağım dersi. Her ekrana uygunluk şu şekilde oluyordu. Canvas ekleyip sağ tık ya da artı bir kısma gelip UI'den Canvas ekledim. Sonra gelip buraya Screen Space Overlay üzerineydi. Kamera yaptım. Bunun üzerine bunu sürükleyip bıraktım. Daha sonra bu Screen Size'a çevirdim bunu. 1920 1080 yazdım. Bunun istediğiniz değer yazabilirsiniz. Yaptığınız o oyunun değerine göre değişir ama eğer ki spesifik bir ekran yoksa bu değeri kullanmanızı tavsiye ederim. Ondan sonra şunu seçtim. Yani with or
Ekranın boyutuyla, genişliğiyle ya da yüksekliğiyle eşit diye yaptım. Burada match'i 0,5 değerini aldım. Hem genişlikten hem de yükseklikten eşit derecede eşitlesin diye. Sonra bir sağ tık yapıp create empty diyerek buttons diye bir game objesi oluşturdum. Buna bir vertical layout grup, yani yatay şekilde objeleri eşit boylarda düzenleyebilsin, ekleyebilsin diye bunu yaptım. Bu şekilde aslında eklediğimiz her yeni obje de düzgün bir şekilde oraya oturuyor. Bunu gösterdiğim gibi. Sonra butonlarımı ekledim. Butonlarımı altlarında bulunan şuna bastım. Şurada bir üçgen var. Üçgene bastıktan sonra bir text geliyor. Buraya istediğim şeyi yazdım. Text'i, butonla alakalı olan. Sonra butonlarımı oluşturduktan sonra bir boş game objesi de oluşturdum. Ayarlar sekmesi için. Bu aslında farklı bir sekme. Sonra da buraya da bir slider ekledim. Sesi yükseltip alçaltabilmek adına. Şöyle tekrar göstereyim. Sesi yükseltip alçaltabilen ve bir geri buton ekledim. Bir de üstüne yazı yazdım. Text game objesiyle. Daha sonra butonlara bir tane script oluşturdum. Sağ tık create C# script diyerek şöyle bir scriptim oluştu. Geldim. Bir tane fonksiyon oluşturdum. Başla butonu diye. Başla butonunda bir sonraki sahneyi yönlendirmek için scene manager kullandım. Ayarlar butonunda butonlar sahnesini kapatıp ayarları açtım. Az önceki gösterdiğim şeyi kodla yaptım. Kapat butonunda standart oyun kapatma kodunu yazdım ve geri butonda da ayarlar butonunun ters işlem yaparak tekrar menü dönmemizi sağladım. Ve en sonda bir ses ekledim. Sesi audio source olarak mute ekledim ve başlangıçta çalmasını kapattım. Daha sonra da burada bir audio source objesi ekledim. Bu dedim bana lazım. Ben bu audio source'u çalacağım. İstediğim yerde açacağım diye. Ve o zaman da Unity benden bir hangi audio source diye bir şeyle ilgili soruyla ben de onun hangi audio source olduğunu sürükleyip bırakarak göstermiş oldum. Sonra da her butona tıklandığında bu audio source'u çalması için eee, görev verdim. Sonra da başlat butonuna geldim. Buton komponenti altında onClink olayı var. Event'ı var. Buna controller objesini sürükleyip bıraktım. Sonra geldim. Menü controller'ın başlat butonunu seçtim. Hangi fonksiyonu yapmasını istiyorsa seçtim. Ve bu şekilde aslında UI tasarımı tamamlamış oldum. Eklediğim resimleri de gelip şurada image kısmına sürükleyip bıraktığım zaman zaten o hale aldı. Bu şekilde aslında UI tasarımı en basit düzeyde bu şekilde yapılması gerekiyor. Böyle bir UI dizayn yaptığınız zaman aslında UI dizaynı öğrenmiş oluyorsunuz. Bütün şeyi bu kadar, yani incelikleri. Yine bu konu hakkında sormak istediğiniz bir şey olursa bana ulaşabilirsiniz. Bugünlük konumuz bu kadardı. Herkese iyi günler diliyorum.